acayip bir tatlı mı arıyorsunuz? Böyle muhteşem bir tatlı olsun. Şerbetli gibi olsun ama şerbeti bol olmasın. Baklava yapmakla uğraşmak istemiyorum ama görüntüsü de baklavaya araçsın diyorsanız bu tatlı tam size göre. Yunanistan'da yaşayan arkadaşlarınızla derseniz ki haşlama tatlısını duydun mu ya da haşlamaz issemotrakis falan derseniz duymamış olabilirler. Çünkü bu tatlı artık Yunanistan'da yaşayan insanların da unutmaya başladıkları çok eski geleneklere dayanan bir tatlı ve adanın içerisinde yapılan bir tatlı olduğu için de bilenlerin sayısı epey az. Zeytinyağıyla yapılıyor. İçerisi adeta bir helva gibi. Üstü kıtır, şerbeti içerisine çekiyor. Çok önemli püf noktaları var ama onları kaçırmayın. Hızlıca başlayalım. Orijinalinde öyle bir teknik kullanılıyor ki bundan size bahsetmek istiyorum. Öncesinde zeytinyağını böyle derin bir kazanda ısıtıyorlar. Böyle tabanda minnacık zeytinyağı. Üzerine soğuk suyu böyle cas diye döküyorlar ve her yer tabii ki patlamalar falan filan. Bunu evde denemiyoruz. Yunanistan'daki insanlar da bu teknikten uzaklaştılar. Daha böyle bilimsel yaklaşıyoruz. Şimdi ben zeytinyağımı ısıttım ama zeytinyağım kaynar değil, ılık. Yani parmağımı soktuğum zaman parmağım yanmıyor. Burada da soğuk suyum var. Şimdi ben blenderla bu ılık yağı suyun içerisine yedireceğim. Böylelikle ne olacak? Hafiften böyle kalın yani emülsifiye bir sıvımız olacak. Bu kısımlarına geçin, karıştırın ama dikkatli olun. Suyu karıştırmaya başlıyorum. Yağı yavaş yavaş yediriyorum. Emülsifiye nedir ya? Emülsiyondur onun adı. Az önce aklıma gelmedi. Emülsiyon yapıyoruz. Aslında yaptığımız şey bir salata sosu mantığıyla ilerlemek. Şimdi şekeri de bu karışıma yediriyorum. Blenderınız yoksa tarifi yapamıyor musunuz? Tabii ki yapabilirsiniz. Elinizle çırparak da bu işlemi yapabilirsiniz. Normalde mesela mayonezi de robotta da yapabiliyoruz. Elle çırparak da yapabiliyoruz. Bu da öyle bir mantıkta ilerliyor. Gaza geldim. Tarçını ekliyorum içerisine. Burada hissetmeye çalıştığım şey şekerin erimiş olması. Evet, bence eridi. Gelelim diğer konumuza. Aslında dünyadaki birçok hamur işinde eskiden kabartma tozu ya da karbonatı henüz hamur işlerine eklemeden önce hep kül suyu kullanılırmış. Kül suyu biliyorsunuz temizlikte de kullanılıyor. Çünkü suyu alkali hale getirdiği için hamur işlerinde güzel sonuçlar veriyor. Ama tabii ki artık hani elimizde karbonatımız var. O nedenle kabartma tozunun içerisinde pirofosfat hali olduğu için bu tarifte hem kabartma tozu kullanıyoruz hem de karbonat kullanıyoruz ama karbonatı kullanmadan önce ya portakal suyu ya da limon suyuyla öncesinde aktive etmek gerekiyor. Ben portakal suyu kullanacağım ve aynı zamanda portakalın kabuğunu da kullanacağım. 1-2 kaşık portakal suyu yeterli olacaktır. Karbonat zaten kabardı. Karıştıralım. Buradaki karışımı dökelim. Kabartma tozunu kuru malzemeyle karıştıracağız. Birleştirme vakti. Geniş bir kaseye unumuzu alalım. Portakal kabuklu, olmazsa olmaz irmik ve kabartma tozu. Şimdi bunları şöyle bir karıştırıyoruz. Sonrasında hazırladığımız sıvıyla da karıştırıp hikaye bitiyor. Bu kadar basit. Tabii ki yağlı bir hamur olduğu için dünyanın en kolay yoğrulan hamuru. İçerisinde yağ olan hamurları yoğurmak çok kolay. Gördüğünüz gibi hamur hızlıca toparlandı. Ele yapışma ihtimali yok. Şimdi doğruca tepsiye koyuyoruz. Tepsiyi yağlamak falan da yok. Gördüğünüz gibi kolayca ve sıkıca bastırdık. Gerçekten yapımı inanılmaz kolay. Yani hem sizi maliyetten düşürüyor baklavaya göre hem de uğraşmaktan inanılmaz kurtarıyor. Tabii ki bunu fırına atmadan önce dilimleyeceğiz. Dilediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Böyle baklava dilim şeklinde yapabilirsiniz, kare yapabilirsiniz, üçgen yapabilirsiniz. Muhteşem çünkü dilimlemesi çok kolay. Bunu tamam şimdi ikişer bu çalışmadı. Bir tane buraya alalım. Güzel. Burası kaç? Şöyle kare baklava tadında yapabilirim. Şu boyut gayet güzel çıkar. Nedir hocam? Alayım metreyi. Kaça kaç? Güzel. 5'e 5'lik bir dilim işimizi görür. Öyle ölçtük, böyle biçtik. Sonra böyle kesmeye karar verdim. Dediğim gibi sizler dilediğiniz gibi kesebilirsiniz. Şimdi fırınım 190-200 derecede fansız olarak açık. Bu böyle tamamen kızarıp böyle güzel böyle koyu bir renk alana kadar pişecek. Aşağı yukarı da 45 dakika fırında duracak. Biz de orada şerbeti yapacağız. Tatlının asıl lezzetini verecek olan işte bu şerbet. Şerbet normalde 1'e 2 ölçüde ama bu sefer 2 ölçü olan şeker. Bolca şekerimiz var. Çünkü tatlının içerisinde çok fazla şeker yok. Suyumuzu da koyuyoruz. Lezzetlendiriciler, portakal kabuğu, tarçın çubuğu ve karanfil. Bunlardan tabii ki sevmediğinizi çıkartabilirsiniz ama limonu içeride tutun derim.
Ben bol karanfilli severim. Altını açıyoruz, kaynatıyoruz. Tatlı çıkacak. Sadece 5 dakika dinlenecek. Üzerine doğrudan sıcak şerbet dökeceğiz. O nedenle şerbetiniz hazır olunca altını kısıkta bırakıyorsunuz. Orada tıkır tıkır kaynamaya devam ediyor. Kenarlarda bu kızarmaları görene kadar fırına tutuyoruz. Bizimkisi tam 42-43 dakikada pişti. Tatlımız hazır. 2-3 dakika dinlensin. Üzerine sonra sıcak şerbeti dökeceğiz. Sonra yine bekleyeceğiz. Tatlımız oda sıcaklığına geldi. Şu anda muhteşem gözüküyor. Gördüğünüz gibi bütün şerbeti içerisine çekti ve yenmeye hazır. Bu tatlıya yapacağınız en büyük kötülük tatlıyı buzdolabına kaldırmak olur. Bu nedenle tatlıyı sürekli oda sıcaklığında saklayın. Zaten muhtemelen bir seferde biter. Şöyle bir dilimlerin üzerinden geçelim önce. Tokluk hissi mükemmel. Ve ben bunu yerim. Böyle andırdığı bir tatlı var mı? Çok emin değilim ama birazcık nevzineyi andırıyor. Aslında böyle yaparken şambaliymiş gibi gözüküyor ama şambaliyle uzaktan yakın alakası yok. Şekil olarak revaniye benziyor diyebilirsiniz. Hiç oralı bile değil çünkü içerisinde yumurta vesaire yok. Damağınızda ısırdığınız zaman ilk çıtırtıyı alıyorsunuz. Ondan sonra bir helva gibi adeta böyle ezilip gidiyor. Alttan güzel bir zeytinyağı kokusu geliyor. Portakal kabuğunun kokusu, tarçının kokusu. Benim yaptığım tepsi 25 santimetrelik bir tepsiydi ve epey kalın yaptım. Siz dilerseniz bu tepsiyi 33 santimetre civarında kullanıp biraz daha ince de yapabilirsiniz. Böylelikle içerideki ıslak doku daha da artacaktır. Çıtır katman da birazcık fazlalaşacaktır. Ama bu haliyle özellikle içerideki bu helvamsı doku muhteşem. Bu tarifi mutlaka deneyin. Denedikten sonra da yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Tabii ki böyle güzel tarifler için yapmanız gereken tek bir şey var. Kanala abone olmak, zile basmak, videoyu beğenmek. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bay bay.